Abdülkadir! Oğlum! Allah'a emanet ol oğlum. Siz de validem. Abi! Gitme! Gitmek zorundayım Şadiye Sultan. Ne zaman geri döneceksin? Bilmiyorum. Bir daha seni hiç göremeyecek miyim? Belki siz gelirsiniz beni görmeye. Olmaz mı? Elbette geliriz. Nerede kalacağım belli mi? Babam istersem amcamın yanında. Çırağımda kalabileceğimi söyledi. Lakin ben kabul etmedim. Uygun bir yer bulacağım. Bulunca size haberdar ederim. Kalın sağlıcakla. Hünkârım, bu Alman seferinin bahsettiği güreşçi meselesinde ne yapacağız? İmparator Wilhelm, Kudüs'te onun için açtığımız yeni kapıyı beğenmiş olacak ki Türklerin başka maharetlerini de görmek istiyor anlaşılan. Lakin hünkârım, bu güreşçi çok iyi diyorlar. Kel Aliço'ya gidin. Hünkârım, Kel Aliço yaşlıdır. Kel Aliço'ya sadece şunu söyleyin. Bir adam çıkmış, Türk'ün bileğine meydan okuyor. Ya çıkar güreşir ya da Türk'ün bileği bükülür. Emredersiniz hünkârım. Majesteleri, şeref verdiniz. Ardımızda bıraktığımız yarım kalan işlerimiz vardı. Tekrar gelmek elzem oldu. Sultan Hazretlerine güreş merasimi arzu ettiğimizi söylediniz mi? Evet majesteleri. Majestelerini rahatsız eden şey nedir? Neden tekrar dönmek istediler? Biz buraya güzel şehirler görmeye gelmedik. Doğu siyasetimizi güçlendirmek arzusundaydık. Ama Kudüs'e vardığımız zaman hiçbir şey başaramadığımızın farkına vardık. Majesteleri, sizin Kudüs'e girerken sinirlendiğinizi fark ettim. Sizi bu kadar kızdıran neydi? Muzaffer bir imparator şehre girdiği zaman belli olur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a
Edirne kapıdan sırmalı bembeyaz atın üzerinde mağrur olarak girdi. Bir şehre ancak o şehrin fatihi atla girer. Abdülhamit bizim Yafa kapısından atla gireceğimizi bildi. Yollarını yerle yeksan etti. Duvarları yıktı. Bize arabamızın daha rahat gidebileceği bir yol yaptırdı ki arabamızı terk edip atımızla şehre girmeyelim. Kendimden ve siyasetimden emin olarak gittiğim Kudüs'ten bir tokat yiyerek geri döndüm. Anladık ki her şeyi yarım bırakıp gitmişiz. Şimdi tamamlamak için buraya geri döndüm. Majesteleri şirketin başına geçirdiğimiz Karasu Efendi'nin İngilizlere çalıştığını anlamış olabilir. Neyi anlamış olursa olsun, imparatorluğumun ve siyasetimin önündeki tüm engelleri kaldıracağım. Majesteleri ne yapmamızı arzu edersiniz? Abdülhamit'in ölümle tanışmasını istiyorum. Kudüs'te umduğunu bulamamış. Selahaddin Eyyubi gibi şehre girmek istemiş. Abdülhamit canını verir, buna izin vermez. Vermemiş zaten. Duvarları yıkmış, güzel de bir yol yaptırmış. Sultan Abdülhamit sizin arabanızla rahat gidebilmeniz için bu yolu yaptırdı demişler. İşte zeka, nezaketle büyük bir siyasi ders. Wilhelm'in atla beraber girmesine mani değil ki. Neden vazgeçmiş? Eğer ısrar etseydi, ittifakı bozan taraf Wilhelm olacaktı. Doğu siyaseti büyük yara alacaktı. Eğer Abdülhamit yasak koyup atla girme deseydi, Abdülhamit'in siyaseti büyük yara alacaktı. Ama bir yol yaptırdı ve dengeleri korudu. Wilhelm bunun cezasını kesmeye gelmiş olmalı. Gideceğimiz yer küçük bir kasaba. Aradığınız her şeyi bulamazsınız. O yüzden neye ihtiyacınız varsa şimdiden alın. Hepsini yanımıza götürelim. Sağ olun. Her şeyi çok incelikli düşünüyorsunuz. Firuze değil mi o? Evet o. Hayırlı günler. Sana da Firuze. Nasılsın? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Abdülkadir de saraydan ayrıldı. Görüştünüz mü hiç? Hayır, görüşmedik. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Maalesef bilmiyoruz. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı Firuze? Herhangi bir ihtiyacın var mı? Hayır sultanım. Sağ ol. Şehzadem. Ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun şimdi? Han'da bir oda tuttum. Yahu ne işin var böyle han odalarında senin? Yakışıyor mu? Ne yapayım Sabahattin? Saraya bir daha dönemem. Bizde kal. Olmaz. Kendi ayaklarımın üstünde durmam lazım. Bir şeyler yapabileceğimi kanıtlamam lazım. Kendime ve herkese. Önce bir iş bulmalıyım. Kardeşim, dikkatli olmalısın. Seni tanıyan, şehzade olduğunu öğrenen olursa maazallah başına her türlü hal gelebilir. Bir şehzadenin dışarıda iş aradığına kimse inanmaz. Benzettikler geçerler. Olsun. Yine de dikkatli ol sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Tahsin Paşam. Şamdanlarda bir arıza mı çıktı? Yok yiğidim, yok. Senin için geldim. Otur.
Sefa geldin, hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Bir şey ikram edeyim. İkrama lüzum yok yiğidim. Hünkârımızın senden bir ricası var. Estağfurullah paşam. Rica ne demek? Hünkârımız emretsin. Er meydanına çıkmanı istiyor. Paşam artık bizden geçti. Hünkârım öl dese öleyim ama beni er meydanına çıkartmasın. Biz yerimizi başka koç yiğitlere bıraktık evvelce. Ah koca Yusuf ah. Vefat etmeseydi de o çıksaydı. O dağ taş inletirdi böyle. Görmez misin halimizi paşam? Ben de artık meydana çıkıp güreş tutacak hal mi var? Hünkârımız güreş seyretmek arzusundaysa çok iyi güreş tutan delikanlılarımız var. Bak yiğidim. Mesele öyle göründüğü gibi basit değil. Bir adam var. Devlete kafa tutuyor. Türk'ün sırtını yere çalarım diyor. Tövbe desin. Ayağına ne oldu? Paşam, şamdanları yağlarken ayağıma düştü. Kan topladı biraz. Önemli bir şey yok. Otur, otur. Hekime gösterdin mi? Gösterdim paşam. Yakında iyileşir. Sen er meydanından kaçacak adam değilsin. Lakin bu halinle de meydana çıkamazsın. Allah muhafaza. Sırtın yere gelirse devlete kafa tutanlar kazanmış olur. Yok paşam yok. Mesele Türk'ün kuvvetini sınamaksa biz bu halimizle de yeteriz. Hünkârımıza söyleyin. Benden emin olsun. Sağ ol yiğidim. Sağ ol. Evelallah yaparız bu işi paşam. Abdülhamit'e İmparator Wilhelm'in Dolmabahçe Sarayı'nı görmek istediğini söyleyeceksin. Majesteleri, planınız nedir? Sultan Abdülhamit'i saraydan çıkartacağız. Sen askerlerimizi tertip et. İçlerinden güvendiğimiz birini seç. Ne yapmasını istersiniz? Gezi sırasında silahların patlamasını istiyorum. Siyasetimizin istikbali için bedel ödeteceğiz. Gel. Nedir o? Hükümetten gelen bir emir. Ne emri? İmparatorluğumuzun Boğer Savaşı'na girmesiyle alakalı bir telgraf yakalanmış. Ne telgrafı? Kim çekmiş? İmparator Wilhelm, Boğer halkının gösterdiği cesareti tebrik ediyor. Bu savaşta yanlarında olduğunu söylemiş. Emir nedir? Büyük Britanya İmparatorluğu tarihin en maliyetli savaşına girdi. Bunu cezasız bırakmayacaklar. İngiliz hükümeti Wilhelm'in artık tarih sahnesinde olmasını istemiyor. Hükümet, Wilhelm'in kraliçenin torunu olduğundan bir haber herhalde. İngiliz hükümeti bilmelidir ki ben emirle iş yapmam. Ancak kraliçenin ricasını da kırmam. Kraliçe hükümetin kararını destekliyor. O halde Wilhelm Osmanlı topraklarından sağ çıkamayacak. Lider kadın, Naime burada olduğunuzu söyledi. Ne vardı? Size haberlerim var. Sabahattin, Abdülkadir'le görüşmüş. Abdülkadir'le mi görüşmüş? Ne zaman görüşmüş? Nerede görüşmüşler? Ne yapıyormuş, iyi miymiş? Nerede kalıyormuş? Nerede kaldığını bilmiyorum, lakin vaziyeti iyi değilmiş. İş arıyormuş. İş mi arıyormuş? Karnını doyurmak için paraya ihtiyacı var elbet. Peki Abdülkadir bu durumdayken Sabahattin hiçbir şey yapmamış mı? Abim Abdülkadir için böyle bir ceza uygun görmüş demek ki. Sabahattin ne yapabilirdi ki? Sizin için de böylesi makbul tabii. Abdülkadir ne kadar müşkül durumda olursa sizin de o kadar işinize geliyor değil mi? Ne için işimize gelecek Bidar kadın? Abdülkadir benim yeğenim. Hünkârımızın oğlu. O bir şehzade. Onun yaptığı her kabahat
bizimle başımızı öne eğiyor. O zaman Mahmut Paşa'yı Abdülkadir'den uzak tutun. Çünkü Abdülkadir ne zaman bir hata yapsa altından Mahmut Paşa çıkıyor. Ben size oğlunuzla alakalı bir havadis vermeye geldim. Lakin siz yine beni her zamanki gibi pişman ettiniz. Abdülkadir'i bulun. Abdülkadir sizin yüzünüzden bu durumlarda. Söyleyin Sabahattin'e. Oğlumu bulsun. Payitahttan kopamıyorsunuz. Kayser Wilhelm. İnanın bu şehri çok seviyorum. Garip bir havası var. Kış yaşarken güneş bulutların arasından süzülüp her yeri ısıtıyor. İstanbul'un yaz, kış, ilkbahar gibi mevsimleri yoktur. Payitahtta 2 rüzgar vardır. Lodos ve Poyraz. Bir kış günü rüzgar Akdeniz'den eserse yazı yaşarsınız. Lakin yazın ortasında kuzeyden bir rüzgar esmeye görsün. Üşürsünüz. Buyurun. Kudüs'te benim için açtığınız kapı için teşekkür ederim. Mesele gönül kapısından girmek. O kapıdan geçerken sizin siyasi dehanız karşısında hiç kimsenin duramayacağını anladım. Türklerin, hatta tüm Müslümanların talihisiniz. Benim milletimi tanımadığınız ortada. Eğer tanısaydınız, onların idarecisi olduğum için benim talihli olduğumu anlardınız. Payitahta geri dönüşümün sebebi hem sizinle biraz daha konuşmak hem payitahtı biraz daha gezebilmek. Hususen Dolmabahçe Sarayı'nı görmediğim için çok pişman oldum. Kahraman Osman Paşa'nın Plevne savunmasını bir de kendinden dinlemek isterim. Hay hay. O da ziyaretimizde bize eşlik eder. Her şey ayarlandı mı? Evet efendim. Böyle bir insanın var olduğuna şaşırıyorum. Çok güçlü. Şu ana kadar karşısında hiç kimse duramadı Hünkâr Hazretleri. Aynı anda 4 adamı yere serdiği vakidir. Osmanlı'da bu adamın bileğini bükebilecek birini bulamadıkları için çok üzgünüm. Şehzadem. Ne işin var senin burada? Beni mi takip ediyorsun? Beni affettiğinizi duyana kadar yanınızdan ayrılmayacağım. Bak. Gençsin. Güzelsin. Tamam belki sultanlığı kaçırmış olabilirsin ama başka zengin bir kapı bulabilirsin. Benim sizden başka gidecek yerim yok. Çünkü ben siz olmadan nefes alamam.
Yaşayamam. Kapınızda kulunuz, köleniz olmaya razıyım. Yeter ki beni yanınızdan ayırmayın şehzadem. Ben şehzade falan değilim. Sana söylemiştim bunu. Kim olduğumu ben bile bilmiyorum Firuze. O yüzden git. Ben biliyorum. Siz benim kahramanımsınız. Çocukluğumdan beri hem de. Bu hiç değişmedi, değişmeyecek. Bana kızsanız da, kovsanız da, bağırsanız da sizi asla bırakmayacağım. Aranızda karşıma çıkacak biri yok mu? Merak etmeyin. Gerçek bir dövüş olmayacak. Sadece biraz antrenman yapacağız. En azından cesaretli biri varmış. Ama yaşı da epey ileri gözüküyor. Defalarca er meydanında tecrübenin ve oyunun gücü ve gençliği alt ettiğine şahit olduk. Bizim güreşçi gücü idmanlarından almıyor. Tabiplerimizin verdiği hususi ilaçlarla kas kuvvetini geliştiriyor. Bu yüzden adamınıza söyleyin onu kızdırmasın. Siz merak etmeyiniz. Kaiser Wilhelm. Vay, sağlammış. Ben demiştim. Türklerin kafaları taş ama bilekleri kof. Türkler pilav yemekten, güçten düşmüşler. İşte bunu demeyecektin. Biz pilav yiyerek Viyana kapılarına dayandık. Ya Allah, Bismillah! Ya Allah!
Bunun adı kurt kapanı. Daha pes etmeden kurtulan çıkmadı. Biraz daha sıkarsam boynun kırılacak. İki devlet arasında mesele çıkacak. Hadi aslanım. Hadi. Bağır pes diye. Hadi. Pes. 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 Allah. Hay maşallah. Maşallah. Bir Türk'e meydan okunmayacağını öğrenmek gerek. Dolmabahçe'nin havası iyi gelecektir. Kurşun sıkacak adamımız hazır mı? Sizin gibi bir askerin hatıralarını dinlemek isterim. Wilhelm nerede? Abdülhamit'le beraber geziye çıkacaklar. Nereye gideceklerini bilmek istiyorum. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edecekler. Dikkatle takip edeceksin. En savunmasız zamanı kolla. Ne planlıyorsun? Kraliçe Thor'un katili olmaya karar vermiş. İmparator Wilhelm'e yakışır. Bir tabut hazırla. Kumaşı nereden alıyorsunuz peki? Bizim Bursa'da tekstil fabrikası var. Oradan getiriyoruz. Eğer müsait bir vazife varsa ben de fabrikanızda çalışmak isterim. Yani bizim fabrikada babam, abim, amcam, yeğenler çalışır hep. Anlayacağın almazlar seni aralarını ya da başkasını. Anlıyorum. Hayırlı işler. Sağ ol. Hoş geldin. Kendi duygularından kaçıyorsun sen. Çünkü biliyorsun ki beni gördükçe asla Naime ile evlenemeyeceksin. Sen aşkımızı yüreğimle sürgüne gönderiyorsun. Hava mis gibi toprak kokuyor, değil mi? Kemalettin, Buyurun sultanım. seni bu kadar derin düşüncelere sevk eden nedir merak ediyorum doğrusu. Baş kitabetten çıkarsam da aklını bir türlü vazifeden alamıyorum. Kusuruma bakmayın. Hatice'ye çok özeniyorum doğrusu. Anlamadım. Düşünsene, Vasfi Efendi ile birlikte hiç bilmedikleri bir yere gidecekler. Ve vazife haricinde sürekli baş başa olacaklar. Buradayken hiç baş başa kalamadılar. Evliliklerin tadını asıl o zaman çıkaracaklar bence. Yarın beraber uğurlarız değil mi? Beni mazur görün sultanım. Lakin Vasfi Efendi de gideceği için yarın yapılacak çok işim olacak. Abla, bavulunu hazırladım. İstersen sen de bir bak. Unuttuğumuz bir şey olmasın burada. Ben yüreğimi bıraktım burada. Gerisi mühim değil. Kızlarım,
Ne yaptınız? Toparlanabildiniz mi? Evet hala. Hazır sayılırız. Kemalettin hiç umrunda değilmiş gibi. Bahçede nişanlısıyla dolaşıyor. Yüreğinde kopan fırtına ben buradan gidince dinecek sanıyor. Hepiniz öyle sanıyorsunuz. Ama öyle olmayacak. Kızım, belki uzakta olmak sana iyi gelir. Hem Vasfi Efendi ile birbirinizi yakından tanıma fırsatına nail olursunuz. Boşuna ümitlenme hala. Vasfi Efendi benim için asla bir yabancıdan öteye geçemeyecek. Kemalettin ise bu yaptığına çok pişman olacak. Ben sarayı gezeceğimizi sanmıştım. Böylesi daha iyi değil mi? Hem Dolmabahçe'yi görmüş olacağız hem de boğaz havası alacağız. Bakın, burası Feriye Sarayı. Küçük bir saraydır. Amcam Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra buraya getirildi. Kendisi yaman bir güreşçidir. Bir gün 4'ü pencerelerden, 2'si içeriden tam 6 pehlivan odasına girdi. Amcamı orada şehit ettiler. Namını duymuştum. İşin arkasında İngilizlerin olduğunu da. Bize huzuru çok görüyorlar. Bu topraklarda son 100 yıldır iyi olmaya aday ne varsa Batı bunun olmaması için çalıştı. Şuna emin olun ki ve biz biliyoruz ki Şark'ta güçlü bir devlet varsa Alman toprakları da huzur içinde olacaktır. Gemiyle gelen malların sayımını, dökümünü, muhasebesini tutabilirim. Tecrüben var mı? Daha önce nerede çalıştın? Tecrübem yok. Lakin çabuk öğrenirim. Cebirim de oldukça kuvvetlidir. Bizim tecrübeli adama ihtiyacımız var. Benim de bir işe ihtiyacım var. Ve bu işi yapabilirim, biliyorum. Vallahi şu an için öyle bir iş yok. İstersen hamallık yapabilirsin. Dikkatli olmalısın. Seni tanıyan, şehzade olduğunu öğrenen olursa maazallah başına her türlü hal gelebilir. Hayırlı işler. Eyvallah. Oğlum bakar mısın? Buyurun. Tüccarla konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. İş arıyorsun değil mi? Evet. Atlardan anlar mısın? Anlarım. O halde çiftliğimde bana yardım eder misin? Yatacak yer de veririm istersen. Hı? Ücrette de anlaşırız. Kesinti yapmam, hiç merak etme. Olur. Adın ne senin? Abdülkadir. Ben de İsmail. O zaman çiftliği görelim ha. Ne dersin? Bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım gel. İşte Kaiser Wilhelm. Dolmabahçe Sarayı. Burası muazzam. Niçin burada oturmuyorsunuz? Amcamı bu saraydan alıp tahtından ettiler. Bir gemiyle hallettiler bu işi. Saray güzel, lakin savunmasız. Ama burası harika. Pederim Sultan Abdülmecit devrinde yapıldı. Burayı yapmak için borç alındı. Maksadı Avrupa karşısında güçlü görünmekti. Lakin bizim gücümüz gösterişte değil,
yüreğimizdedir. Anlat. Dolmabahçe Sarayı'na gelmediler. Nasıl çalışıyorsun sen? Son anda değişiklik olmuş. İstihbaratını kimden alıyorsan cezasını ver. Yoksa ben seni cezalandıracağım. Wilhelm ya suikast planımızla alakalı istihbarat aldı ya da bir şeyler planlıyor. Neredeler? Boğaz gezisine çıkmışlar. Ama Dolmabahçe Sarayı'nda Wilhelm'in askerleri vardı. Aralarında konuşuyorlardı, silah sıkacaklarmış. Bir suikasttan bahsettiler. Sen mi duydun? Evet. Hiç böyle bir şeyi tatmamıştım. Kuru kayısı. Malatya'dan Ahmet Efendi gönderdi. Kansızlığa, kalbe, göze, astıma. Her derde deva. Bu muazzam. Almanya'ya ithal edelim. Mümkündür. İşte Topkapı Sarayı. Oldukça mütevazı. O mütevazı olarak gördüğünüz yerden 300 yıl dünyaya hakim oldu Osmanlı. Tüm dünyaya adalet dağıttı. Gençken tarih okurdum. Beni en şaşırtan Alman İmparatoru Schalke'nin Osmanlı'dan korkması olmuştur. Osmanlı Fransız kralına neden yardım etmiş hala anlamam. Fransa kralı François, dedem Kanuni Sultan Süleyman'a mektup yazıp ondan yardım istedi. Biz yardım isteyeni asla geri çevirmemişizdir. Ayasofya. Durun. Kaiser Wilhelm, sakın bakmayın. Neden? Ayasofya'ya bakan her Hristiyan imrenir. Sizin imrenmenizi ve kötü emellere kavuşmanızı istemem. Çocukken Fatih Sultan Mehmet'i okurdum. Emin olun onun bir İslam imparatoru olarak Ayasofya'yı cami yapması her Hristiyan çocuğun kalbinde yaradır. O yara artık kapanmalı. Ayasofya hep İslam'ın kalacaktır. Anan baban hayatta mı? Hayattalar. Lakin çok uzaktalar. Hemen geliyorum. Ne yaptığını sanıyorsun Firuze? Peşimden gelmeyi bırak. Bırakamam. Siz bu haldeyken asla. Şehzadem, sizin için endişeleniyorum. Çok üzülüyorum. Ben iyiyim. Yeni bir iş buldum. Sakın kim olduğumu belli edip her şeyi mahvetme. Uzaklaş benden. Git. Sen tanıyor musun bu kızı? Öyle sanıyordum. Hayır, hiç tanımamışım. Bak benim çiftlikte ha burası. Gördün mü? Gördüm. Hadi